Hayatımız boyunca hep kim olduğumuzu ararız. Biliriz ki geçmişimizi iyi bilmezsek geleceğimizi de iyi inşa edemeyiz. Orta gelirli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve 12 yaşındayken çalışmaya başlamış. İşte 12 yaşındaki bir çocuğun yapabileceği işleri yapmış. Mesela kar temizleme, çim biçme, sabahları çok erken saatte gazete dağıtmak gibi. Ve bir süpermarket zinciri, Grand Union denen bir süpermarket zincirinde de paketlemeci çocuk olarak çalışmış. İşe öyle başlamış Grand Union'da. Shop Grand Union. Everything's so fresh. They got such variety. Grand Union. Those red hot specials. Grand Union. It's where I wanna be. There's a lot to love at Grand Union. Çok çalışkan birisiydi. Çok az uyuyan birisiydi. 12-13 yaşlarında sadece paketleme elemanı olarak başladığı süpermarket zincirinde 19 yaşındaki en genç manager oldu ve her yıl terfi alarak 29 yaşında Grand Union tarihinde, süpermarket tarihinde görülmemiş bir başarı elde etti ve genel müdür yardımcılığına yükseldi. Ayrıca bir magazinde Bill'in bu yolculuğunu anlatan hikayesi de yer aldı. Bu onun ne kadar çalışkan olduğu, bu makalede ne kadar çalışkan olduğu ve en genç yaşta ona genel müdür yardımcılığı getiren başarının öyküsü anlatılıyor. Hep ona derdim ki sen de Türk geni var. Çünkü alışkanlıkları, düşünce yapısı, hayranlığı Türklere ve Türkiye hayranlığını başka türlü izah edemem. İlk buluşmamızda New York'ta oldu. Ben o zaman Philadelphia'daydım. Ben New York'a geldim. Ve ilk buluşmamızda bana Ottoman Empire, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir kitabını hediye etti. Ve o kitabı benle tanışmadan 10 yıl önce okumuş. Çok kalın da bir kitap. Ve 10 yıl geçmesine rağmen nasıl hayretle izledim onu, nasıl hatırlayabiliyor, en ufak detayına kadar hatırlıyordu. Bana sorular sordu. Onları tartıştık. Daha sonra bütün New York'ta bulunan bütün Türk restoranlarının listesini çıkarmış. Ve o listeden o kadar çok vardı ki rastgele birkaç tanesini ziyaret ettik. Ve bir tanesinde tamam artık çok da yorulmuştum. Burada oturalım bir şeyler yiyelim dedik. Ve o gün orada yemek yedik. Yemekten çıktıktan sonra bir 42. caddede durduk. Broadway ile 42 kesişimi arası durduk. Baktım bir müzikal için bilet almıştı. Chicago müzikalini gördük. Ondan sonra ben oradan ayrılıp tekrar Philadelphia'ya döndüm. Tekrar görüşmek istedi benimle. İkinci defa görüşmemiz maalesef olamadı. Çünkü ben hastalandım, grip olmuştum ama bir ay sürdü iyileşmem. Bu süre içerisinde bana gerçekten çok ilgi gösterdi.
New Jersey'de oturuyordu. New Jersey'den gelip Philadelphia'ya beni doktora götürüyordu. İlaçlarımı verip, işte yemeğimi, çorbamı yapıp tekrar dönüyordu. Ertesi gün tekrar geliyordu. Şimdi düşündüm, eğer ben kötü bir insan değilim. Ama o hastanın o olmuş olsaydı ben bunu yapmayacaktım. Ben en kötü ihtimalle telefon eder, nasılsın, iyi misin diye sorardım. Ama bunun çok ötesine gitti. Çok sıklıkla geldi, doktora götürdü, ilaçlarımı verdi ve yemeklerimi de pişirdi, gitti. İlaç saatinde bana telefon açardı, aldın mı ilacımı diye kontrol ederdi. Beni bile evlenmeye sevk eden unsur da buydu. Bu iyi bir insan dedim. Yeni evliydik. Bir gün bana dedi ki, Ayşe bir Türk bayrağı al, dışarı asalım dedi. Ben çok önemsemedim. Tamam alırım dedim ama ihmal ettim. Bir misafirimiz vardı bir gün. O bey de Amerikalı bir beydi. Bana dedi ki Ayşe bir dışarı çık dedi bana. Evden dışarı çık dedi. Çıktım. Kocaman bir Türk bayrağı gördüm dışarıda. Bill kendisi almış ve asmış. Bill'in Türk müziğine de çok ilgisi vardı. Ve bir kuzenim bizi ziyaretinde bize bir 1453 adında bir CD getirdi. Bu CD'de hep Osmanlı İmparatorluğu döneminin şarkıları, müzikleri vardı. Enstrümantal bir CD'ydi. Mehter müzikleri vardı. Ben çok uzunca bir süre her sabah bu müzikle uyandım. Size şunu söyleyeyim, gerçekten çok iyi bir öğretmendi. Çok yardımsever bir insandı. Ve ben New Jersey'ye geldiğimde fazla Türk tanımıyordum. Tanıdığım pek çok Türk'ü Bill sayesinde tanıdım. Ve o kadar çok insana yardım etti ki Türklere. Ben Türk kısmını biliyorum sadece. O kadar çok insanın elinden tuttu ki. Size anlatamam, sayısını bilmiyorum. Hatta bazen düşünürüm. Belki ülkemde değilim. Ülkeme hizmet etmedim ama bu da bir hizmettir derdim kendi kendime. My dad, as you may know, he was very hard to buy presents for. So I was always struggling, but I finally thought of something that I knew he would love. So I'm glad to share that here with Ayşe and with you all today. And it's a statue of Don Quixote. And Don Quixote is a chivalrous but impractical idealist who wants to be a knight like the characters in his favorite stories. When he tries to copy their behavior, he makes many foolish mistakes, such as attacking a row of windmills and believing them to be giants. Don Quixote has come to symbolize an impractical idealist, or someone who is guided more by ideals than practical considerations. My dad loved this story. We saw this play many times. My brother reminded me, we used to count the Don Quixotes in the house when we were little. There were so many of them. He loved having them around. But my dad was an idealist. And I think of so many times in my life where he tried to inspire me to have that idealism and be somewhat quixotic, as they say, like Don Quixote. Ama Bill kadar misafirperver bir insan ben de misafirperverim ama Bill kadar değilim. Bizim evde her hafta sonu, özellikle yaz aylarında her hafta sonu kocaman kalabalık gruplar olur. 28, 30, 40, 50 kişilik gruplar olur. Bill onlara yemekler yapar, pişirir. İşte tabii müziğe ilgisi olduğu için müzisyenler tutar ve müzikli eğlenceler yapardı. Hep bunu ben o Osmanlı İmparatorluğu'ndaki o ziyafetlere benzetirdim. Bilirsiniz
bir ziyafet geleneği vardır Osmanlı kültüründe. Aynı o gördüğümüz şölenler gibi ziyafetler olurdu bizim evimizde. Ve Bill'i ben o yönüyle de Osmanlı hanedanlarına benzetirdim. Böyle birebir ilgi kurardım ben onun bu hevesiyle, yapmak istedikleriyle. O Osmanlı İmparatorluğu'ndaki o zevke düşkünlük, yemeye, içmeye olan düşkünlüğü arasında bir ilgi vardı hep. Yani eğer gerçekten reenkarnasyon doğruysa Bill eski hayatında Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan bir insandı. Onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü gördüğüm filmlerdeki o ortama çok müsait bir insandı. Öyle ortamlar yaratmaya çalışan bir insandı. Bill bütün ne cins, ne ırk, ne cinsiyet, hiçbir ayrım yapmazdı insanlar hakkında. Onun için insan olması yeterliydi. Ve ben Müslüman bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Bayramlarda benden önce, bütün Türk dostlarına, Müslüman dostlarına benden önce bayram mesajı gönderen bir insandı. Ramazan boyunca çalıştığı insanları yormazdı. Çünkü onların oruçlu olduğunu bilirdi. Onları iftara götürürdü. Evde iftar yemekleri yapardık. O oruç tutmazdı ama oruç tutanları çağırır, iftar yemeği yapardık, verirdik. Şu anda inanın bana bir mehter takımı şuradan çıkıyor olsa, benden önce bir koşar, onların arasına girer, coşkuyla o maçlara eşlik ederdi. Bundan emin olabilirsiniz. Belki bir şarkının her sesinde, belki bir sahil meyhanesinde, belki de içtiğim sigaranın dumanısın. Bir yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken aklımdasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın.